Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağım konu sporcular, testosteron, varikosel ve cinsel isteksizlik sertleşme bozukluğuyla ilişkili danışanlar oluyor. Hocam testosteron seviyem düşük, cinsel isteksizlik ve sertleşme sorunum başladı. Aynı zamanda varikoselim var. Acaba testosteron mu kullansam, testosteron arttırıcı klomen mu kullansam yoksa varikosel operasyonu mu olsam diye sorular geliyor. Tabii ki burada en iyi seçenek varikosel operasyonlu olmak ve testosteron seviyesini optimize etmek. Hastanın beklentileri tabii ki yüksekse, testosteron ya da anabolik ajanlar kullanacaksa hiçbir zaman varikosel ameliyatı o seviyelere varmasını sağlamaz testosteronun. Peki hasta varikosel ameliyatı olmaya karar verdi. Acaba ne yapmak gerekiyor? Nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Ben kendi yolumu anlatayım kısaca. Öncelikle hastayı kendi kliniğimde mutlaka Doppler ultrasonla ameliyat edeceğim bölgeyi değerlendirme yapıyorum. Arterlerine, venlerine baktıktan sonra kaç tane arterini korumam gerekiyor operasyon sırasında. Bağlayacağım venleri de tespit ettikten sonra ameliyat için mutlaka mikroskop ve mikrodoppler kullanımı yapıyorum. Mikroskop artık neredeyse standart. Yani mikroskopik varikoselektomi artık neredeyse her klinikte uygulanıyor. Mikrodoppler de özellikle kullanıyorum. Çünkü mikrodoppler bazen mikroskopun bana gösteremediği arteriyel yapıları görmemde çok yardımcı oluyor. Büyük bir ihtimalle de 15 sene içerisinde mikrodoppler uygulaması varikosel için artık bir standart haline gelecektir. Ameliyat esnasında amacımız genişlemiş, varisleşmiş, artık neredeyse kan akımının durduğu damarları ortadan kaldırmak ya da bağlamak. Ameliyat sırasında elimizden geldiği kadar damar çıkartmaya çalışıyoruz. Zaten hali hazırda bizim amacımız damarları bağlayarak kan akımını durdurmak. Kan akımı durdurduktan sonra meydana gelecek olan olay, kan akımı durmuş olan damarın belli bir süre içerisinde küçülüp ortadan kalkması. Eğer biz damarı çıkartırsak oradan bu süreci daha da hızlandırmış oluyoruz. İstanbul'da bir urolog arkadaşımız damar çıkartma yöntemini keşfettikten sonra biz de bu konuda ameliyatlarımızı değiştirmeye başladık. Sonuçlarımızın daha iyi olduğunu fark ettikten sonra operasyon tekniğine damar çıkartma yöntemini de ekledik. Bir diğer yöntem de testisi doğurtarak testisin skrotumla birleştiği noktada genişlemiş damarları bağlamak ya da çıkartabildiklerimizi çıkartmak. Eğer hem testisi doğurtabilirsek hem de damar çıkartabilirsek çok daha etkili bir yöntem oluyor. Genişlemiş damarlardan hastalar çok daha hızlı bir şekilde kurtulmuş oluyor. Ameliyat sonrasında peki beklentimiz ne? Ameliyat sonrasındaki beklentimiz testosteron seviyesinin %60 ila %100 civarında artması. Yani testosteron seviyesi diyelim ki 250-300'lerde biz 500-600 civarına çıkmasını bekliyoruz. Tabii ki hastayı sadece varikosel operasyonuyla testosteron arttırmadan ziyade hastanın uyku kalitesine, beslenmesine, vitamin seviyelerinin optimizasyonunu, gerekirse çift ilişkisinin tekrar değerlendirilmesine, kişisel endişeleri ve kaygıları varsa bunların toparlanmasına sağlamak zorundayız. Cinsellik sadece varikosel ameliyatı ve testosteron arttırmasına tabii ki bağlı olamaz. Ama hasta eğer spor yapıyorsa testosteron seviyesinin fizyolojik sınırların üst sınırına yakın olması hasta için avantajlı oluyor. Eğer hastada gerekirse klomen ve proviron desteğini de ameliyat sonrasında sunabiliyoruz. Bunlar testosteron gibi bırakıldığı zaman ilk kullanılmaya başlanılan seviyelerin altına inmiyor testosteron seviyesi. Hastanın testosteronu belli bir miktarda düşebilir ama ilk başlanan seviyenin de altına inmeyecektir. Eğer testosteron, varikosel ve cinsel isteksizlik gibi şikayetleriniz varsa WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.